Elimizde bulunan renkli sıvıya, daha doğrusu suya gıda boyası kattım. Renkli sıvının sıcaklığını ölçüyoruz öncelikle. Yaklaşık 16 santigrat derece. Şimdi bu 16 santigrat derecelik sıvıyı ayrı ayrı madde miktarları farklı şekilde ayırdığımızda bir tanesine 25 milim, diğerini 50 milim şeklinde ayırıyoruz. Şimdi sorumuz şu. Sıcak değerleri eşit olan 25 milim 50 milim olan sıvıların hangisinin ısı değeri daha fazladır? Ya da eşit midir? Not: Bilimsel olarak maddelerin ısısı ölçülemez. İç enerjileri karşılaştırılır. Ancak anlatım kolaylığı için ısı kapasitesinden bahsediyoruz. Tabii ki ısı madde miktarına bağlıdır. İkisinin de sıcak değerleri aynı 16 santigrat derece ama ısı miktarı madde miktarı fazla olanın daha fazladır. Her iki kapta su olduğu için öz ısı C değeri aynıdır ve farkı yaratan sadece mi kütledir. İkinci sorumuz da şu. Eğer iki maddeyi de 100 santigrat dereceye çıkarmak için hangisine daha çok ısı verilmesi gerekir? Tabii ki yine madde miktarı fazla olana daha fazla ısı verilmesi gerekir. İkinci bir soru. Her iki sıvıya da eşit miktarda ısı verdiğimizde hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Tabii ki madde miktarı az olanın sıcaklık değeri daha hızlı yükselir. Şimdi burada 25 milim ve 50 milimlik sıvıları birbirine iki kat olacak şekilde ayarladım. Burada 25 milimlik sıvıyı 10 derece arttırabilmek için gerekli enerji miktarı 50 milimlik sıvıyı 10 derece arttırabilmek için gerekli enerji miktarının yarısı kadardır. Bunlar LGS'de karşımıza çok çıkar. Genelde madde miktarının farkını soruyorlar. Aynı cins sıvıdan yapılmış 25 mililitre ve 50 mililitre hacmindeki iki sıvının başlangıç sıcaklıkları 16 santigrat derecedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Videoyu durdur ve 30 saniye düşün. Doğru cevap C. Sıcaklıklar eşit, ısılar eşit olmak zorunda değildir. Isı madde miktarına bağlıdır. Başlangıç sıcaklıkları eşit olan 25 mililitre ve 50 mililitre sıvıların sıcaklıkları 10 santigrat derece artırılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Videoyu durdur ve 30 saniye düşün. Doğru cevap C. Aynı sıcaklık artışı için çok maddeye çok fazla ısı verilmesi gerekir. 25 mililitre ve 50 mililitre hacimdeki başlangıç sıcaklıkları eşit, iki sıvıya eşit miktarda ısı veriliyor. Buna göre hangi yargı doğrudur? Yine videoyu durdur ve 30 saniye düşün. Doğru cevap C. Isı eşitse sıcaklık artışı eşit olmaz. Çünkü madde miktarı farklıdır. 25 mililitrelik bir sıvının sıcaklığını 10 santigrat derece arttırmak için Q kadar ısı gerekiyor. Buna göre 50 mililitrelik aynı sıvının sıcaklığını 10 santigrat derece arttırmak için kaç Q kadar ısı gerekir? Doğru cevap C. Madde miktarı 2 kat artıyorsa gerekli ısı da 2 kat artar. Aynı cins sıvılardan hazırlanan K, L ve M kaplarındaki sıvıların özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki karşılaştırmadan hangisi doğrudur? Videoyu durdur ve 30 saniye düşün. Doğru cevap B. Neden? Çünkü K ve L aynı sıcaklıkta, L'nin madde miktarı fazla. Yani ısı miktarı L büyüktür K. Isı karşılaştırmak için madde miktarı ve sıcaklık birlikte düşünülür. Tek bir değişkene bakılarak karar verilir. Bundan dolayı diğer seçenekler yanlıştır. B seçeneği doğrudur.